Selamlar sevgili dostlar. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Ben Tugay. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? Bugün sizlere Soul Frame'de ahit levelinizi ve silah levelinizi nasıl hızlı bir şekilde max levele, yani 30 levele kasabilirsiniz, bundan bahsetmeye çalışayım. Benim göstereceğim yöntem birinci yöntem sevgili dostlar. Arena muhabbeti dedikleri yöntem. Başka yöntem var mı? Tabii ki de var. Onu da zindandan çıkınca göstereyim. Artı olarak silahlarınızı ve ahit levellerinizi max level yapmak bizlere ne gibi avantajlar sağlar? Videonun sonunda da bundan bahsetmeye çalışayım sevgili dostlar. Şimdi haritaya bastık. Burada Büyük Curlail bölgesi vardır. Büyük Curlail bölgesinin içerisinde Curlail Kalesi'nin hemen altında. Andurin açıklıkları. Curlail Kalesi'nin hemen altında. Arena buranın içerisinde sevgili dostlar. Arena muhabbeti de buradan geliyor. Sevgili dostlar, ben bazı bölümlerinde hızlandırabilirim. Buralarda moblar vardı, onları kestim. Şimdi map'i göstereyim ben size. Bakın, bir sağa gidiş oluyor. Bir de sola gidiş oluyor. Şöyle bir köprü oluyor arena varsa. Arena soldan giderken de olabilir. Sağdan giderken de olabilir. Dümdüz giderken de olabilir. Ben dümdüz giderken çıktı arena karşıma. Ama burada yapmanız gereken nokta, şöyle giderken bakın karşısının bu şekilde gözükmesi lazım. Yukarısı gözüküyorsa oradan hemen geri dönmeniz lazım. Orada arena yoktur. Arena ileride sevgili dostlar. Arena dedikleri muhabbet burası. Ortada bir tane geyik var. Gizli bölmeyi açan. O geyikle etkileşime girdiğiniz andan itibaren burada yaşayan ölüler çıkıyor. Şunları kestikten sonra size göstermeye çalışayım sevgili dostlar. Şimdi bakın, sürekli spawn oluyorlar. Belirli bir süresi var mı? Bir 10-15 dakika boyunca spawn olurlar. Bakın, bu gizli bölmeyi açan bir bölme bu geyik. Bununla etkileşime geçtikten sonra burada yaşayan ölüler bakın spawn olmaya başladı. Burada ne yapıyoruz? Bir 10-15 dakika bunlar çıkar. Bakın kestik. Mouse'un sol tuşuyla bunu çekiyoruz. Nasıl? Q tuşuna basılı tuttuk, ruhu çıktı. Mouse'un sol tuşuna bastık, bunu çektik. Sürekli bu şekilde burayı 15 dakika falan kesiyorsunuz. Bir silahınız hemen hemen 10 dakika içerisinde level alır. Max level olur. Bakın 8 level oldu. Sevgili dostlar, bazı bölümlerinde dediğim gibi hızlandırabilirim. Yani tek bir noktada arena çıkmaz. Her zaman arena çıkmaz. Sağdan giderken de çıkabilir. Soldan giderken de çıkabilir. Benim gibi bu şekilde dümdüz gelirken de arena çıkabilir sevgili dostlar. Hiç belli olmaz. O konuyla ilgili haberiniz olsun. Bakın seri seri level almaya başladık. Ayetimizi de kullanalım. Hemen bunların ruhlarını bu şekilde çekiyorsunuz. Bakın 10 level oldu bile silahımız. Geldiğimizde 6 level falandı. 11 oldu. Çok hızlı level alıyor burada. 10 dakika içerisinde şöyle söyleyeyim, 30 level yapabilirsiniz. Bundan sonrasını hızlandırabilirim. Haberiniz de olsun. Evet sevgili dostlar, hemen hemen 7-8 dakika içerisinde silahımı 30 level yapabildim ama ahit için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Orada ahitiniz hemen max level olmaz ama silahımız 30 level oldu. Ahitimiz de 12 level falan da 19 oldu. Gene de güzel. Peki ilk defa bunları bu şekilde 30 levele kasmak bize ne kazandırır? Envoy rank kazandırır, yani hesap levelinizi yükseltmenizi sağlar. Sol yukarıya doğru bakarsanız 15 level, tak eksilsin hemen yanında yazıyor. Peki bu hesap levelini yükseltirsek haritayla da etkileşime geçince de XP'ler falan kazanabiliyorsunuz. Bize ne kazandırır? Kalıcı erdem puanları kazandırır. Bakın şu anda yeniden dağıt dediğim zaman ben buradan 33 puan vermişim. Görebiliyor musunuz? 442 canım var sağlık olarak. Siz buradan ruh oynuyorsanız örnek vereyim. Çeviklik, büyü, zerafet, buna benzer şeyler kazanabiliyorsunuz. Burayı nasıl arttırabiliriz? Örnek vereyim. Bu ayetin leveli düşük olduğu için Kadim Tetrin'dir cesaretin ana ayeti. Ben bunu 30 levele kasmışım, 2 tane bakın. Kadim Tetrin ve Tetrin 30 level. Şimdi yine bakalım. 33 puan vermiştik. Oynadığınız ahitleri kasarsanız bakın 39 puan verebildik, 568'e çıktı canımız. Ayrıca sağ tarafta fizikseliniz artar. Burada da 21 artı 15 fiziksel vermiş. Bunlarla oynadıkça, sürekli ahitleri kastıkça, üzerinize giydiğiniz zırhlarla oynadıkça burada 21 artı 15 fizikseliniz artar. Büyünüz artar, dengeniz artar. O yüzden sürekli ahitlerin levelini 30 levele kasmak size yeni build'lerin, yeni entegrasyonların kapılarını açar. Ayrıca bu şekilde geliştir diyebilirsiniz. Bakın bu max level. Max olmuş artık. Puanlarınız birikir. Geliştir dedikten sonra bu şekilde puan dağıtabilirsiniz. Örnek vereyim, şifaya verdiniz. 1 puan. Üzerine 2 puan daha şifaya verdiniz. Artık 7 tane pot taşıyabilirsiniz demek. Normalde siz 5 tane hayat iksiri taşıyorsunuz. Can basıyorsunuz ya, o pottan bahsediyorum.
Buraya 3 puan verdiğinizde 7 tane pot taşıyabiliyorsunuz gibi entegrasyonları açar. Silahımızın levelini yine 30 levele kasmak dediğim gibi envoy rankınıza katkıda bulunur. Ayrıca buradan savaş sanatlarını açarsınız. Uzun kılıçtan örnek vereyim. Ben uzun kılıç oynamayı sevdiğim için burada yine entegrasyonları açarsınız. Puanlarınız birikir. Bu da full. Sadece ben silah fırlatmayı sevmediğim için buraya vermedim. Şöyle örnek verebilirim burada da. Bakın mesela baş aşağı ağır saldırılar daha hızlı yüklenir. Uzun kılıç oynuyorsunuz. Buraya verdiniz. Kombinasyon olarak kılıcımda da baş döndürücü var. Ağır saldırılar daha hızlı yüklenir. Ayrıca çift temper. Siz uzun kılıç oynadığınızda çok yavaş sallar ama ben hızlı oynadığımda hızlı saldırısı da olduğu için çok hızlı bir şekilde sallayacaktır ağır saldırıları. Bunun gibi özellikleri de aşmanızı sağlar. Kafanız karışmadan kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım sevgili dostlar. Peki diğer silahlarımızı yani bu şekildeki sıfır silahlarımızı başka hangi yöntemle 30 levele kasabilirsiniz onu göstereyim. Şimdi yerleşkeler vardır sevgili dostlar. Bakın Kral yerleşkesi ve 3 tane yerleşke var. Gonca yerleşkesi Alkan'ın kardeşleri gibi. Bakın G tuşuna bastığımız zaman hangi yerleşkeye bağlıysanız onun ruhuyla etkileşime geçersiniz sevgili dostlar. Görev alırsınız. Bu almış olduğunuz görevler size belirli entegrasyonlar sağlar. Mesela buradan görevleri alırsınız. Bunları ağaçların üzerinden de alabiliyorsunuz. Bak çalıntı nefes, nez ortaya çık, kuşatma. Bunları aldığınızda size der ki mesela git şu sinekür kampını temizle, yozlaşmış yaratıkları yok et gibi görevler verir. Bunları da yaparsanız hep farklı levellerde moblar keseceğiniz için silahınızı yine aitlerinizi hızlı bir şekilde kasabilirsiniz. Buraya kadar da izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Soulframe öğretici içeriklerinde görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.